Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla gene karşınızdayım. Gene bomba gibi bir eğitim videosu olacak bu da. Gene sektör videosu, aslında sektör videosu da diyebiliriz buna. Duyurularını yaptım tabii ki. YouTube sayfamızda iletişim kısmından yaptım. Bir pizza sayfası yaptım ama bunu sırf pizza olarak düşünmeyin. Yani bir pizza salonu olarak düşünmeyin bunu. Buna benzer işte ne diyeyim, kafe olabilir, hamburger salonu olabilir, tostçu olabilir, çiğ köfteci olabilir. Yani aklınıza gelebilecek bu sektörde, yemek sektöründe olan yerlerde kullanabiliriz aslında. Ben pizza olarak işte örnek verdim. Önemli olan burada tabii ki, bakın her zaman söylüyorum, sektör videolarında muhakkak söylüyorum bunu. Yapacağınız sitenin bir kere şunu söyleyin arkadaşlar. Yani kurumun internet bir adresi olsun ki insanlar arama motorlarında daha çabuk ulaşabilsin. Sayfaya girdiklerinde de bu eklenti özellikleriyle daha öne çıkabilirler. Önemli olan tabii ki bilinirlik. Kurumun, yani artık işte salonun neyse, bunun bilinirliği önemli. Bu eklenti de bir bonus olarak düşün. Kimisi evet eklentiyi yapmak ister, sayfada onu gösterip oradan sipariş almak ister icabında. İşte oradan da siparişler gelsin sayfa üzerinden, ya da işte sayfada bir tanıtım olarak düşünün. İşte internet adresiniz daha çabuk, hızlı ulaşılabilir şekilde. Evet, bu videoda ne yapacağız? Bir tane online yemek sipariş sistemi. Basit ve ücretsiz tabii ki, biliyorsunuz. Temamız da ücretsiz olacak. Hepsi ücretsiz. Ücretsiz ne yapabiliriz? Onun derdindeyiz tabii ki, biliyorsunuz. Ücret vermeden, yani fazla bütçemizi zorlamadan ne yapabiliriz? Neler çıkarırız ortaya? Onlara bakacağız. Güzel bir eklenti, yeni bir eklenti aslında. Yeni derken 2020'den sonra işte herhalde çıkmış bu da. Şu an yavaş yavaş büyüyor. Tamamen ücretsiz ama ileride ne olur tabii ki, o kısımlar bilemiyorum. Farklı şeyler de ekleneceğini de yazıyor aslında. Şimdi gidelim bir geliştiricinin WordPress sayfasına bir bakalım. Benim lokalde yaptığım sayfaya bir bakalım, inceleyelim. Aslında şu an yukarıda görüyorsunuz. Kısa bir videosunu da çektim. İşte resimlerini de paylaşmıştım zaten. İşte bir online sipariş verme, işte pizza, işte içecek, işte baharatı, sosu, moslu bilmem ne filan. Bunları ekleyip normal bir sipariş sistemi. Şey gibi düşünün bunu. E-ticarette, WooCommerce'de yaptığımız gibi sipariş oluşturuyorsunuz. Bildiğiniz sipariş. Hemen geçelim, bir inceleyelim, ondan sonra da uygulamamıza geçeriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kullanacağımız eklenti arkadaşlar. RestroPress online yemek sipariş sistemi. Gerçi bu Türkçe ama şu İngilizcesine hemen bakın. RestroPress Online Food Ordering System. Yani online yemek sipariş sistemi. Bu WordPress, geliştiricinin WordPress sayfasındaki yeri arkadaşlar. Burada anlatıyor. İşte eklentinin özelliklerini, ondan sonra neler yapılabilir? Kısa kodları var. Onlarla ilgili videosu var. Videosu biraz eski ama olsun. Gene seyredin. Ben de seyrettim, sonuçta seyrediyorum. Oradan da faydalanabilirsiniz tabii ki. İşte neden RetroPress kullanmalısınız? Burada anlatıyor, ediyor. Tabii şimdi benim daha böyle detaylı olarak anlatmam daha faydalı olacak sizin için ama bunları da okuyun arkadaşlar. Yani ekran görüntülerine bir bakın. Eklentiyi kurmadan önce onun hakkında biraz bilginiz olsun, bir fikriniz olsun en azından. Bunlara bakın, bunları okuyun, edin. İşte ekran görüntüleri, gerçi sıkça sorulan kısmı yok. Çok fazla soru sorulmamıştır ya da destek kısmına soru atıyorlar ya da soruyorlar, işte neyse. Bu eklenti, bunu kuracağız. Hali hazırda sayfamızda ben bunu, bakın bu tema ben gene diyorum, temayı düzeltme işlemi yapmayacağım arkadaşlar. Yani tema ile birlikte eklentiyi anlattığım zaman çok uzun saatler sürüyor. O yüzden direkt ben tema özelleştirmesi yapmadan ne yapacağım? Eklentiyi anlatacağım. Eklentinin ayarlarını ve kurulumunu falan, işte onları anlatacağım. Onları göstereceğim arkadaşlar. Yoksa temamız bu. Gene Astra'nın şablonlarından birini kullandık. Ücretsiz. Bakın böyle güzelce bir tema. Bence iş görür mü? Gayet görür. Burada işte ne var? Pizza salonu olduğu için işte pizzalar, fiyatları, yani menü gibi düşün. Aslında menüyle ilgili çok güzel eklentiler de var, böyle işte menü listesi hakkında. O eklentiler var. Zamanla onları da işleyeceğiz zaten. Böyle bir şey. Şimdi eklentinin olduğu kısma gelelim. Ha bir de şöyle bir cep telefonunda da bakalım değil mi? Temaya. Şimdi tema bu şekilde gözüküyor zaten, bakın. Güzel logomuz falan da var. Ondan sonra menüye buradan da ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde bakın. Böyle cep telefonunda da yani duyarlı. Cep telefonunda duyarlı. Onu da söyleyeyim. Şimdi sipariş oluştur derken şunu kapatalım mı? Kapatalım. Normal pencereden gidelim. Sipariş oluştur kısmına geldik. Eklentimizin olduğu. İşte bu kısa kodlarla bize zaten sayfa oluşturacak arkadaşlar. Sipariş oluştur kısmına geldik. Bakın. İşte burada tabii ben 2 tane örnek olarak koymuşum. Bir tane tatlı, bir tane de içecekler var. İşte pizzalarımız falan. Buraya sizin işte menünüzde ne varsa bunların hepsini ekleyebilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz. Bakın burada zaten sol tarafta pizza, tatlılar, içecekler diye
Başlıkları da var mesela. Hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Ben tabii bir tane sipariş böyle oluşturdum. Şu an hala duruyor. Siparişe bakın, buraya girdiğiniz zaman ekle dediğinizde işte 85 liradan 120 liraya kadar. Şimdi eklentinin şöyle bir güzel yanı var gene. İki seçenek veriyor. Ya kapıda teslimat, yani kapıya götürüyorsunuz, ya da alıcı kişi dükkanınızdan da alabiliyor. Öyle iki seçenek sunabiliyorsunuz. Onun ayarlarında var gerçi. Biz direkt kapıda teslimat yapıyoruz. İşte saatli, yarım saat bir çalışma süresi var. Yarım saat içerisinde mesela biz teslim edeceğiz verdiğiniz siparişi. Buradan işte bakın seçebiliyorsunuz, normal, orta boy. Fiyatlar otomatikman işte ayarlıyorsunuz. Bakın 85 lira normal boy. Ben 5 lirada acı sos, tatlı sos istiyorum. Etti 90 lira. Bakın üstüne otomatikman eklendi. Öyle diyeyim. Bunları yapabiliyoruz. Güzel şeyler. Burada bir fiyat sipariş dökümü var. Ne kadar tutuyor? KDV'sini gösteriyorsunuz zaten. İşte toplam 230 lira. Eklenti böyle bir şey. Ondan sonra neydi? Şunu da tabii ki eklentinin ofisiyel sayfasına, açıklama kısmına her zaman koyuyorum. Kullandığımız eklentilerin WordPress sayfasını ve ofisiyel sayfasını. Burada zaten destek kısmı sayfası bu da arkadaşlar. Buradan bilgilere ulaşabilirsiniz. Kısa kodlara ulaşabilirsiniz. Türkçe'ye çevirin bunu. Otomatik çevirin. Translate yaptıktan sonra da okuyabilirsiniz. Türkçe dil dosyasını yaptım. Dediğim gibi elimden geldiğini düzeltmeye çalıştım. Türkçe dil dosyasını, onu da yükleyeceğim. Şunu da belirteyim. Arkadaşlar normalde Türkçe dil dosyasını biliyorsunuz maxhandmade.com sayfamda forum kısmında paylaşıyorum ama bazı bu son yaptığım, anlattığım eklentilerin dil dosyalarını yükleyemedim. Çünkü sayfada bir köklü değişime gideceğim. Direkt form kısmına geçeceğim. Yani diğer blog yazılarını falan kaldırmayı düşünüyorum açıkçası. Sayfayı çünkü çok yormaya başladı ekledikçe de. Normalde iyi bir şey ama direkt ben zaten bu dil dosyalarını paylaşmak istediğim için ve forumda da arkadaşlarımızın çeşitli sorunları olduğu forum şeklinde bir site yapmayı düşündüğüm için, o yüzden biraz şu an bir sıkıntılar var. Onları düzelteceğim en kısa sürede. Onu da söyleyeyim. Ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da normal bir WordPress sayfasında, sitesinde artık temamızı ve eklentimizi kurup ayarlarına bir bakalım. Hadi bakalım, uyarımızı yapalım. Eklentiyi ve temayı kuracağımız WordPress sayfasına, sitesine geldik arkadaşlar. Burası WordPress kontrol paneli. Şimdi diğer sektör videolarımda da söylediğim gibi çalıştığım sayfalarda arkadaşlar, bakın bu şu an internetteki demo. Bizim demo olarak kullandığımız, demoda yaptığımız işte kurulumları falan yaptığımız yer. Burada tabii ben bir takım eklentiler kullanıyorum. Gene söyleyeyim arkadaşlar, bakın şimdi yüklü eklentiler. Bunlar çünkü lazım bana. Siz de kurabilirsiniz arkadaşlar. Yani en azından hemen hızlandırıyor. Tekrar bunları kurmak falan daha uzun sürdüğü için bunlar lazım olan kısımlar, yani eklentiler. İşte bir VP Vivid yedekleme eklentisi. Bunu niye kullanıyorum? Şimdi bizim konumuzla alakası yok ama bu hazır duruyor bende. Bu eğitim videolarım bittikten sonra tekrar sayfamı başlangıca çevirmek için yedekleme eklentisinde kullanıyorum arkadaşlar. Yani bu videoyu anlattıktan sonra başka bir konuya geçtiğim zaman ne yapıyorum? Yedeklediğim kısma geri geliyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Loco Translate'i biliyorsunuz Türkçe dil dosyasına ekliyorum. İşte cache ön belleği temizlemek için gene böyle bir eklentim var. Çünkü webde çalışmalarda ön bellek biraz sıkıntı oluyor. O yüzden temizlememiz gerekiyor sürekli. SMTP'yi unutuyorduk sürekli. O yüzden bunu da artık kurmaya başladım. SMTP eklentimiz olsun. Çünkü mail, e-posta gönderip alacağız, göndereceğiz, bir şeyler yapacağız. O var. Artı işte bu admin, yani şu kontrol panelinden çıkan reklamlar, sıkıcı reklamlar, sürekli eklentilerin reklamları işte. Onları engellemek için böyle bir eklenti. Artı klasik bileşenler kısmı var arkadaşlar, biliyorsunuz. Onu. Şimdi bunlarla ilgili yani yedekleme, loco, işte SMTP falan, bunların videoları var arkadaşlar. Kanalda var. Seyredebilirsiniz. Ne işe yaradığını, ne yaptığını, ne ettiğini daha detaylı da görebilirsiniz. Onu da hemen söylüyorum. Şimdi geldik hemen tekrar kontrol panelimize. Başka bir şey yok bakın. Şey filan, tema memada işte normal varsayılan temalarla, zaten WordPress'in varsayılan temaları bunlar. Eklentileri de gösterdim. Başka bir şey yok. Şimdi yapacağımız ilk işleme gelelim. İlk işlem, temamızı kuracağız. Temada dediğim gibi videoda başında da Astra'da bir şablon alacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Görünüme geldik, temalara geliyoruz. Yeni ekle diyorum. Zaten Astra çok popüler olduğu için, yani en fazla yüklenen temalardan, hemen zaten burada çıkar. Çıkmazsa şu alanda arama kısmına Astra diye yazın, aratın, zaten bu çıkacak arkadaşlar. Başka bir şey yok. O ne yaptık? Bulduk. Astra'yı bulduk. Kuruyoruz ve etkinleştireceğiz arkadaşlar.
Şimdi Astra temasını kurduk. Etkinleştirdik. Bakın sol tarafta Astra'nın hemen böyle menüye geldi. Sekmesi geldi. Şunun üstüne bir tıklayın bakalım. Şimdi Astra'nın böyle bir karşılama sayfası var bize. Bizim şablon kurmamız için de ne yapacağız? Hazır olan şablonların eklentisi var. Onu kuracağız arkadaşlar. Burada bakın Starter Templates dediği kısma gelin. Ya da bakın burada da sağ tarafta da görebilirsiniz. Install diyeyim mesela şuna. Ücretli ve ücretsiz olan temaları orada zaten ön görünümleri görebilirsiniz arkadaşlar. Kuruldu ve aktifleşti. Şimdi şöyle bir zaten çalışma yapıyor. Temamız Elementor tabanlı gene. Elementor sayfa yapıcıyla tabanlı. Hemen Elementor'u seçtim. Şimdi kuracağımız temayı bulalım. Şöyle rest diyelim. Yani burada bir sürü, gerçi premium olanlar ücretlidir arkadaşlar. Bu premium yazmayan kısımlara bakacağız. Kullanacağımız tema aslında bu. Kullandığımız tema bu zaten. Onun haricinde bakın ücretsiz başka tema bulabilirseniz. Şimdi daha önce de gene söylüyorum, gene söyleyeyim arkadaşlar. Temaların hepsi bu ilk girdiğinizde hepsi çıkmayabilir. O yüzden yapacağınız işlem bakın. Şunu bir güncelleyin. Yani kütüphaneyi, tema kütüphanesini güncelleyin. Sonra gene çıkmadı. Kontrol paneline geri dönün. Astra'ya bir daha gelin. Astra sekmesine gelin. Tekrar Starter Template dedik kısma girin. Şimdi bir daha bir şöyle bakalım. Restoran teması. Bakın. Az önce bu yoktu mesela. Şu tema yoktu arkadaşlar. Şimdi burada illa tabii şey değil. Temanın şekline bir bakın arkadaşlar. Resimlere aldanmayın. Yani bakın bu da bir restoran temasıymış icabında. Bunu da seçebilirsiniz. Aslında ben bunda çalışma yapmam lazımdı. Neden? Tam da böyle pizza ile alakalı. Aslında bunu da seçebiliriz. Ya evet, niye seçmeyelim ki? Ben Localhost'ta bununla çalışmıştım. Bunu seçeceğim ben de. Bu sefer de bununla çalışayım. Yani bu şablonu kullanacağım. Şimdi böyle bir şablon, bakın işte bu dediğim gibi bunların özelleştirmelerini yapmayacağım arkadaşlar. Direkt eklentiye geçeceğiz. Buradan işte logonuzu falan da değiştirebilirsiniz. Bakın şu logo buradan mesela yeni bir logo ekleyip önce ekleyip ondan sonra işte büyüklüğünü küçült yapabilirsiniz. Geçtim bunu. Renklerini buradan, yazı karakterlerini hepsini buradan değiştir. Sonra da yapabilirsiniz bunu. Yani önemli değil. Oradan devam edelim. Şimdi burada zaten biliyorsunuz daha önceki videolarımda da kurulması gereken demolar artı eklentiler, onların hepsinin kurulumuna geçecek. Şuraya basıyoruz. Submit diye basın arkadaşlar. Biraz sürebilir bu. Bekleyelim. Evet, 49 saniyede diyor. Şablon kuruldu diyor. Bakalım şimdi sayfaya gidelim. Şurada bakın bu zaten hiç herhangi bir tema ve şablon kurulmamış haliydi. Bu da kurulmuş hali arkadaşlar. Bakın adresler aynı yani. Değişen bir şey yok. Bakın demo. Bu da demo. Şu an demo verileri aldı. Bir pizza salonu bakın. Güzel. Buradan işte bunların hepsini değiştireceksiniz. Elementor olduğu için biliyorsunuz Elementor'la çalışmalarımız var arkadaşlar bir sürü. Elementor'la ilgili bak burada zaten bak Elementor ile düzenleyin dediğinizde size düzenlenebilen kısımları zaten otomatikman gösterecek. Nerelerinde işte yazıları, resimleri, onların hepsini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bak üstüne bastığınız zaman buradan başka bir resim ekleyebilirsiniz. İşte buradaki saatleri değiştirebilirsiniz bakın. Hepsini, Elementor'un böyle güzel bir yanı var. Şunu da şöyle çekeyim. Her şeyi değiştirebilirsiniz böyle. Neyse biz değiştirmeyeceğiz tabii ki. Sayfayı görüntüle dedik. Geldik buraya. Şimdi kuruldu. Ne yapacağız? İkinci işimiz eklentimizi kurmak arkadaşlar. Buradan bir çıkalım. Kontrol paneline bir gelelim. Tamamdır. Bunları bir kapatalım. Demo ile birlikte şablonu kurarken biliyorsunuz VP Forms geliyor arkadaşlar. Elementor geliyor zaten otomatikman. Ondan sonra bunları da buradan da kaldırabilirsiniz. Bakın ekran tercihleri, ben böyle kalabalığı istemiyorum. Çok da hoşuma gitmiyor çünkü. Böyle sade olsun. Evet, eklenti kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kullanacağımız eklenti. Ne yapıyoruz? Eklentiler kısmına geldik. Yeni ekle diyorum. Şuradan da ismi alayım. Hatta kopyaladım. Geldim. Şuraya yapıştıralım. Evet, RestroPress Online Food Ordering System demiş. 2000 üstünde bir kurulum var. Bizim WordPress sürümümüzde uyumlu. Güzel de şey var. Bir olumlu not almış zaten. Kuruyoruz ve etkinleştiriyoruz arkadaşlar.
Eklentiyi kurduk, etkinleştirdik. Burada direkt zaten eklenti sayfasına geliyor. Bakın RestorePress. Sol tarafta 2 tane sekme yapıyor zaten. Bakın açıyor. RestorePress ve Food Items demiş. Yani yiyecek kısımları ve RestorePress'in ayarlar falan kısmı. Şimdi tabii videonun başında söylediğim gibi Türkçe dil dosyası var. Hemen Türkçeleştireceğim. Ama Türkçeleştirmeden önce şöyle bir bakın. İngilizce kısımlar. Bazı kısımlar tabii Türkçe olmuş ama artık temanın şeyinden mi? Yok, hepsi İngilizce zaten ya. Ayarlar hatta bakın. Hepsi İngilizce. Food Items'te zaten herhangi bir yemek içecek kısmı oluşturmadığımız için boş. Şimdi ayrıyetten bakın eklenti kurulduğu zaman bize kullanmamız gereken sayfalarla birlikte geliyor. Yani onları da kuruyor arkadaşlar bakın. İşte ama bunlar da Türkçeleştirilecek biliyorsunuz. Bunları da Türkçeleştirmemiz lazım. İşte checkout, ödeme sayfası, işte sipariş kısmı, bunları da işte düzenlenmesi lazım. Bunları da Türkçeleştireceğiz. Ama kısa kodlar bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bakın sayfada kullanılacak. Eklentinin kullandığı kısa kodlar, yani öyle diyeyim size. Tamam, geç dedik. Bakın food items, yani kısa kodu arkadaşlar bunlar. Bunları kullanacağız. Çıkalım. Şimdi ne demiştik? Loco'da ben bir Türkçe dil dosyasını yükleyeyim ve eklentinin bir ayarlar kısmına, bir özelliklerine falan bir bakalım. Kısa bir aradan sonra diyorum. Eklentinin dil dosyasını yükledim. Türkçe dil dosyasını yükledim arkadaşlar. Ama bu arada şöyle bir şey daha yaptım tabii ki. Sayfalar kısmında göstermiştim ya, İngilizce, bunları Türkçe'ye de çevirdim. En azından Türkçe anlaşılsın diye yaptım bunu. Şimdi eklentinin hemen ayarlar, yani şöyle bir menü ayarlarına bir bakalım. Bir taraftan inceleyelim. Ondan sonra yapmamız gereken ayarları da yaptıktan sonra bir sipariş hani vermek için ürünlerimizi falan ekleyelim. Şimdi geldik sekmeye, bakın arkadaşlar. RestorePress şu an hepsi Türkçeleşmiş. Şöyle bir sekmeye geçelim. Siparişler tabii ki yok. Müşteriler bakıyoruz, o da yok. İndirim kodları. Eklentinin güzel bir yanı, indirim kodları da oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi indirim kodları deyip yeni ekle dediğinizde aynı e-ticarette, WooCommerce'te olduğu gibi bakın. Güzel. Yani eklentinin içinde geliyor bu. Buraya bir indirim kodu da oluşturabilirsiniz. Zamanla üyeleriniz olduğunda mesela üyelerinize e-posta atıp işte indirimli kuponları kullandırtabilirsiniz. Güzel bir şey yapmışlar bence. Bunları işte yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Raporlar kısmına bakalım. Raporlarda da yaptığınız satışlarla ilgili işte kazançlarınızla ilgili bir yani yüzeysel bir rapor sistemi var. Ayarlar kısmı, evet, eklentinin ayarları burada yapacağız zaten. Araçlara bir bakalım. Araçlarda da işte yasaklı e-postalar, mesela işte sahte e-postaları buradan engelleyebilirsiniz. Sistem bilgisi demiş, içe dışa aktar var. Buradan da işte yedekleyebilirsiniz en azından. Eklenti tamamen dediğim gibi şu an kullandığımız kısım ücretsiz. Ama daha da profesyonelleştirmek için eklentinin de özellikle eklentileri var, öyle diyeyim. Onları da eklediğiniz zaman daha farklı, böyle daha profesyonel, daha böyle özelleştirilmiş eklenti sayfa sahibi olabiliyorsunuz. Bakın. Şimdi uzantılar kısmına gidelim. Bakın burada bunlar ücretli arkadaşlar. İşte burada bir sürü şeyler var. Eklenti kısımları var. Buradan bakıyorsunuz, işte driver app demiş. Yani siparişin nasıl, nerede olduğunu falan görebiliyorsunuz. Yani var bir sürü eklem. Bunlar ücretli arkadaşlar. Biz bunları kullanmayacağız tabii ki. Normal bir sitede işte demoda yaptığımız gibi olan kısım olacak. Yemek ürünlerinde de arkadaşlar boş. Burası yeni ekle diyor. Kategoriler. Şimdi eğer salonunuz yani pizza değil de başka bir şey ise onunla ilgili ana işte ne olabilir? İşte çiğ köfte vardır. Çiğ köfte, içecekler, işte tatlı varsa yanına tatlı veriyorsanız tatlıdır, matlıdır. Böyle kategorileştirmeniz lazım. Bunun yanında da işte eklentiler diye bir alan var. Burada da arkadaşlar videonun başında da demoda da gösterdiğim gibi mesela pizzanın yanında ayrıyetten ben acı sos istiyorum ya da işte farklı baharatlar olabilir. Ne bileyim, bunun gibi şeyleri bu eklentiler kısmından yapıyoruz. Hepsini göstereceğim zaten arkadaşlar nasıl yapıldığını. Etiketlerde de bildiğiniz taglar bunlar zaten. Tagları buraya daha hızlı, daha çabuk, arama motorlarında da etkili olur bu. Buraya oluşturabiliriz. Şimdi gelelim gene RestorePress'e ve ayarlar kısmına. Ayarlardan başlayalım arkadaşlar. Ayarlara geldik. Genel bir sekme tabii ki böyle karşılıyor bizi. Burada değiştireceğimiz kısımlar var. Onları yapacağız. Onun haricinde de arkadaşlar bakın ben Türkçeleştirdim. Kullanılan sayfalar, sipariş verin, işte ödeme, sipariş onayı,
bunlar falan hep Türkçeleşti işte. İngilizceydi normalde. Türkçeleştirdim sayfaları. Kullandığı yani kısa kodların olduğu kısımlar aslında sayfalardaki. Bunları tabii ki dolduracağım. Minimum sipariş şimdi mesela belli bir miktara kadar sipariş vermesi lazım. İşte 100 liranın altındaki siparişi teslim etmiyorsun. Öyle düşünün ya da işte 200 liranın. Burada onları yazabilirsiniz. Teslimat için minimum sipariş miktarı. Teslim alma için. Türkçe olduğu için anlaşılabiliyor arkadaşlar. Güzel yanı o. O yüzden sizin için de bunların dil dosyalarını Türkçeleştiriyorum. Profesyonel bir araçta. Faydalanın arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Faydalanın. Buradan yapabilirsiniz. Şunları da hatta bir taraftan da şöyle Translate'i de açayım. Bakın. Kopyala, yapıştır yaparak en az işte bakın karşılığında sipariş kabul ediyor açıklaması. Yani sipariş mesela verdiğiniz miktarın altında olduğu zaman böyle bir uyarı çıkacak. Bunu aldım buraya yapıştırdım. Bu şekilde. İşte bunu da mesela kopyalayalım. Bunu da çevirelim. Teslim alma için. Dediğim gibi teslimatlı ve teslim alma şeklinde iki seçenekte sunabiliyorsun. İsterseniz tekini kullanın. Yani yalnızca dükkanından alınabilsin, salonundan ya da yalnızca teslim edin. Onu da seçebilirsiniz öyle. Bunu da aldık, yapıştıralım buraya. Tamam. Kullanıcıların minimum tutarda sipariş vermesini kısıtlamak istiyorsanız bunu etkinleştirin. Ne yaptık? Etkinleştirdik biz de. Sipariş verin. Burada işte menüler. Giriş yönlendirme sayfası. Şimdi normalde sayfada bir bakın şey yok. Abonelik yani diyeyim üye ya da kayıt işte kayıt sistemi yok. Buraya bir kayıt sistemi sayfası yani bölümü menüsü açarsak iyi olur. İnsanlar en azından bir kere kayıt olurlar. Kayıt olmadan da yapabilirsiniz bunu tabii ki ama kayıt olurlarsa daha iyi olur. En azından bir veri bankanız olur. İşte kayıt olsun ondan sonra da giriş yani giriş kısmı olur. Giriş yaparlar. Onunla ilgili bir menüde oluşturabiliriz aslında. Yapalım onu da. Geldik tekrar ayarlara. Burada da hatta ne diyor? Giriş yönlendirme sayfası. Bir müşteri işte kısa kodu bakın bu da eklentinin kısa kodunu kullanarak giriş yaparsa bu şekilde yönlendiriyorsunuz. Mesela şu kısa kodu alalım. Şöyle aldık. Sayfalar sekmesine girelim. Sayfalardan bir tane yeni eklediğim. Buraya mesela kayıt ol diyorum. Kayıt ol ya da giriş yap kayıt ol. Giriş yap. Tamam. Buraya kısa kodu ekliyorum. Blok tarzında o sıkıntı yok arkadaşlar. Elementor'da da yapabilirsiniz bunu. Kısa kod dedim ve kodu buraya ekliyorum. Bu kadar. Yayınla diyeyim. Bu hazır olsun. Tamamdır. Hatta şöyle sayfayı bir görüntüle diyeyim. Bakın zaten kayıt ol giriş yap. Zaten giriş yaptık. Şu an tabii ki admin olduğumuz için bu şekilde geliyor. Hatta şöyle de bakalım. İyice emin olmak için yeni özel pencere açtım. Buraya linki yapıştırdım. Bakın bu şekilde. Kayıt ol, giriş yap. Hesabınıza giriş yapın. Aslında bu kayıt ol değil, giriş yap oluyor bir yerde. Kayıt nereden yapacak değil mi? Kayıtla ilgili farklı bir şey yapacağız çünkü. Giriş yap. Bu giriş kısmı. Bunu şöyle yapayım. Böyle kapatayım hatta. Bunu da düzeltelim. Giriş yap. Çünkü giriş yaptıktan sonra yönlendirecek bizi. Şunu kaldırdım. Giriş yap dedik. Güncelle diyelim. Tamam. Şimdi bunu da şunu bir ilk önce bir kaydetsin. Yenileyeceğiz ondan sonra. Bakalım gelmiş mi sayfa. Giriş yap gelmiş. Giriş yapı seçtik. Giriş yönlendirme sayfası. Ülke mağazanız nerede faaliyet gösteriyor? Türkiye. Türkiye. Orada Kocaeli dedik. Buraya da işletmenizin adresini falan yazın. Örnek mahallesi. Fatura falan da kestiğiniz zaman buradan da en azından fatura bilgilerinde bu adres iletişim bilgileri çıkacak. O yüzden bunları doldurun arkadaşlar. Örnek adresi dedik 41.400 Gebze
Kocaeli. Tamam. Kaydettik. Şimdi burası bitti. Genel ayarlarda işimiz bitti. Bunlar tabii bakın İngilizce. Türkçe olmamış. Ne yazık ki. Amerikan doları demiş. Yok. Biz Türk parasıyla çalışıyoruz. Türk lirası. Para birimi sembolde arkadaşlar bu şekilde gelsin. Tamam, bunları gerek yok. Bunu da kaydettik. Muhasebe kısmına geçelim. SKU girişini etkinleştir. Şimdi ürünlerinize arkadaşlar bir SKU yani ürün numarası verebilirsiniz. Takip etmek için daha kolay olabilir icabında. Yani birinci işte 001 ya da işte ne bileyim pizza ile ilgili işte PZ01, PZ02 bu şekilde mesela örnekler, sıralı sipariş numaraları yani faydalı, bunları doldurmasanız da olur. Sıkıntı yok yani. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Güzel. Sipariş bildirimi diyelim. Bildirimleri etkinleştir. Şimdi bu da arkadaşlar öyle bir şey ki güzel bir şey aslında. İyi yapmışlar bunu da. Bunu seçtiğiniz zaman mesela anlık siparişlerde bilgisayarda açık sayfanız açıkken mesela size aynı bildirimler geliyor ya, diğer sosyal medyalardan hani bildirimler olur. İşte profilinizde şu mesaj yazıldı, yorum yazıldı ya da işte bilmem ne oldu. Beğendi, etti, kıldı, tüydü. Bunların bildirimleri gelir ya masa üstüne, izin verirseniz tabii ki. Bu da o. Bildirimleri etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şunu açtık mesela. Buraya da hatta şuradan alacağım, ben onu kopyalayacağım. Geldik. Orada şimdi hazır yapmışken RestoPress ayarlar. Bakın kontrol panelinde de böyle bir şey geliyor bir de. Sipariş bildirimi. Bakın yeni sipariş bildirimi. Kopyalayayım bunu. Buraya yapıştırdım. Ondan sonra şu kısımları da alacağım. Bunları ben işte doldurduğum için buraya mesela işte sayın VPA Resto demişti. Yani mağazanızın yeni bir online sipariş aldık. İşte sipariş detayları bakın. Şuradaki kısımları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da kısa kod gibi düşünün. Bunları mesela sipariş numarası, order ID yani sipariş ID, sipariş kimliği öyle diyeyim. Hizmet türü işte bunları kullanabilirsiniz. Bildirim sesi isterseniz mesela ikaz geldiği zaman bir müzik bile çaldırabilir, bir minyal onu da yapabilirsiniz. Bildirim sesini döngü halinde çalma bilmem. Bildirim simge de mesela bildirim simgesi olarak kullanmak için bir resim seçebilirmişiz. Evet, bildirim uzunluğu saniye 0 varsayılan bildirim uzunluğu demiş. Neyse, onları gerek yok şu an. Bunu bir yapalım şöyle. Bakın. Kabul ettim. VP alemi şunu yapmak istiyor. Bildirimleri göstermek. Evet, izin ver dedim ben de. Sipariş geldiği zaman görürüz. Onu bir test yaparız. Hizmet kısmına geldim. Hizmetleri seçin. Şimdi diyor ki hem teslimat hem de teslim alma. Videonun başında dediğim gibi. Böyle bir imkanınız var. Sadece teslimat yapabilirsiniz. Kapıda teslimat. Ya da yerinde teslim. Yani salonunuzdan, dükkanınızdan gelip alacaklar. O şekilde. İkisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok yani. Şimdi burada hem teslimat hem de teslim alma seçeneğini evet seçtim. Mağaza zaman formatı 24 saat formatında olsun. Restoran saat formatını seçeneği. WordPress zaman dilimi. Bu saati evet önemli uyarı. Önce WordPress saat dilimini istediğiniz ülkeye göre ayarlamamız gerekir. O saati ayarlayacağız arkadaşlar. Yani hangi ülkedeyiz? Sonuçta Türkiye'deyiz. Ben İstanbul seçeceksiniz. Yani +3 gibi bir şey oluyor. ASAP seçeneği etkinleştir. Şimdi bununla ilgili bir şey bulamadım arkadaşlar. Geliştiricinin sayfasında da bulamadım. Videolarında da bulamadım ama bilmiyorum, bunu bir denemek lazım. Nasıl bir şey? Zaman aracılığınıza ASAP. Yani belki ücretli eklentilerle birlikte bir şey olabilir. Çözemedim onu. Onu da söyleyeyim. Her zaman sipariş seçeneği etkinleştir dediğinizde bunu yapmayın. Müşterinin her zaman mağazadan sipariş vermesini istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Çünkü çalışma saatlerinin dışında da bu sefer sipariş verebilir. Olmaz. Açık saatleriniz işte bu şekilde. Bunda da bir sıkıntı var. İşte bu son İngilizce tabii ki takılar. Sabah ve akşam takıları. Bunda da bir değişiklik yapamadım. Dil dosyasında da yok. Herhalde bu da bir ufak hatası. Pişirme süresi, hazırlık süresi. Yani sipariş verildikten sonra işte yani o en geç işte 30 dakika, en erken 30 dakika teslimat olarak düşünün. Hizmet çerezinin sona erme süresi 30 dakika. Üzgünüz, şu anda sipariş için kapalı istilen. Mağaza kapalı mesajı demiş.
Tamam, bunu da kaydettik. Ödeme ayarları. Şimdi ödeme ayarları arkadaşlar, giriş ve kayıt seçeneği, misafir ödemesi ile giriş, kayıt. Bu tanıtım videosunun demoda da vardı. Mesela bir taraftan giriş, yani siparişi tamamlamak istediklerinde işte giriş var. Bir de kayıt kısmı butonu var arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Başka SSL, tabii ki muhakkak SSL kullanın ödemeler yapıldığı için icabında. Artı ödeme yapılmasa bile SSL her zaman için sitenizin güvenilirliğini gösterir. O yüzden de SSL yaptırın ya da yapın arkadaşlar, alın. Sepet kaydetmeyi etkinleştir. Ödeme sırasında sepet tasarrufunu etkinleştir. Bunu işaretleyin demiş. Neymiş ki? Alışveriş sepeti kaydetme müşteri mevcut ile paylaşabilirler demiş. Enteresan. Seçelim mi? Seçelim ya. Seçtik. Makbuzu yazdır demiş. Şimdi makbuzda arkadaşlar yazılma seçeneğini etkinleştir. Şimdi fatura, zaten şimdi siz siparişi teslim ettiğinizde fişini götürüyorsunuz zaten. Bir faturaya gerek yok aslında. Yani fatura kısmına gerek bence yok diye düşünüyorum, ama fatura seçme kısmı olmasını istiyorsanız bu sefer de siparişi tamamladıklarında fatura bilgilerini doldurması gerekecek arkadaşlar fatura için. O yüzden o kadar uzatmaya gerek yok gibi geliyor bana. Ben bunu etkinleştirmedim. O yüzden burada herhangi bir işim yok. Burayı da bitirelim. Ama siz fatura kesme durumunuz var, fatura da kesiyorsanız bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Bunu açarsınız. Burada mesela işte logonuzu yüklersiniz. Buraya işte sipariş durumlarını mesela seçersiniz arkadaşlar. Buraya da doldurursunuz artık bilgilerinizle. Ama ben gerek yok diye düşünüyorum. İşte bu genel sekmesindeki ayarları yaptık. Ödeme yöntemlerine geçelim. Ödeme yöntemlerinde şimdi tabii ki ülkemizde PayPal yok biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden PayPal yani test kullanamıyoruz, yapamıyoruz. Onları yapamıyoruz. Bizim burada kullanabileceğimiz yani şu var. Nakit ödeme var. Bakın. Nakit ödeme, varsayılan ağ geçidi, nakit ödeme. Ödeme yöntemlerinde Amazon seçerseniz, mesela Amazon şeklini seçerseniz, yani nasıl diyeyim, şuradaki gibi bakın, ödeme Amazon var mıydı bunda? Demoda yapmış mıydık? Bakalım. Amazon var. Yani herkesin Amazon şeyi yoktur diye düşünüyorum. Ama burada bakın, kart numarası, yani kredi kartı bilgilerini doldurduğu bu şekilde. O da çok bence gerekli mi? Değil. Neden gerekli değil? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın. Mastercard ve Visa, Amazon'u kaldırdım. Kart ödemesi diye bir şey seçin. Yani şu şekilde. Yani neden böyle bir şey seçenek yapıyorum? Post makinesine, yani seyyar post, mobil post cihazınızı da birlikte götürürsünüz icabında. Şimdi direkt siteden ödeme yapmayacaklar. Ödeme yapmayacaklar. Yani o yüzden diyorum bunu. Direkt siteden ödeme yapamayacakları için post cihazınızla birlikte teslimatı yaparken işte post cihazınızda orada kredi kartı da olabilir ya da nakit. Böyle bir seçenek yapabilirsiniz. Bunu da böyle kaydettim. Bakın PayPal standart falan demiş ama PayPal olmadığı için bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. PayPal olsaydı burada PayPal bilgilerinizi doldurup mesela anlık ödeme direkt siparişte bitirebilirdiniz. Yani ödemeyi alabilirdiniz. O da güzel bir şey. Ama bizde PayPal yok arkadaşlar. Onun haricinde de başka bir işte PayPal standart kart ödemesi diyor ama kart ödemesinde orada yalnızca bir ikaz çıkacak arkadaşlar zaten. Bir şey çıkmayacak. Amazon'u seçtiğiniz zaman kredi kartı bilgileri çıkıyor. Yani sanal post gibi düşünün bunu. E-postalara bir bakalım. E-posta şablonu, varsayılan şablon. E-posta şablonuna varsayılan şablon, logo, işte logo yükleyebiliriz. Bir tane işte logo buradan seçip yükleyebilirsiniz. Var mı logo var mı bunun ya? Neymiş şu? Tamam, bunu seçtik mesela. İşte isimden satın alma makbuzlarına geldiğini söylenen isim diyelim. Şuraya e-postada demo, evet, e-postamızı yazdık. VPA Resto dedik. Bunu da kaydettim. Sipariş bildirimlerine bakalım. Yönetici sipariş bildirimi yönettiğim, şuna bir bakalım neymiş. Yönetici sipariş bildirimi, yöneticiye arkadaşlar siparişle ilgili e-posta gidecek. Etkin dediğinizde işte buraya e-posta adresini, farklı e-postaları da yazabilirsiniz. Yani yönetici vasfında olanlar varsa
Onları da yazabilirsiniz. Dedim konu sipariş diyorum. E-posta sipariş hakkında diyeyim. Hakkında. E-posta başlığı yeni sipariş. Dedim işte e-posta içeriğine de bakın bunların hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani işte kim almış siparişi, alıcının adı, işte bunlar kullanılabilecek. Hatta şöyle diyeyim. Hatta örnek yok muydu ya? Şunu alayım. Buraya yapıştırayım. Ne olacak? Şöyle. Tamam. Onu da kaydedeyim. Geldik. Yeni sipariş. Bunları da arkadaşlar yönetlediğinizde bakalım şimdi. İşte bunları da doldurup aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları kendinize göre doldurmanız lazım amaçta. Müşteriye gidecek olan bakın. Alıcı burada anlarsın zaten. E-postanın konusu ne? Yönetici sipariş bildirimi yani. Yeni siparişin yöneticiye gitmesi. Alıcı kim? Yönetici. Admin yani. Burada da müşteriye gidecek. Bakın müşteri yazan kısımlarda da müşteriye gidecek olan siparişler. Bunları doldurduğunuz zaman siparişle ilgili e-posta atarsınız. Yani bilgilendirme yaparsınız. Sonuçta SMS atmıyoruz. Öyle bir şeyimiz yok çünkü. E-posta atmış olursunuz. Onu diyeyim. Bunları doldurduğunuz zaman. Yani yeni sipariş, hatta şunu açalım. Şöyle konu sipariş alındı diyorum. Ya da sipariş onayı diyeyim ya şuna. Sipariş onayı. Siparişiniz alındı dedim. Bunu gene alacağım. Buraya kopyalayacağım. Buraya da mesela sayın name e-postasını mı alalım? E-postayı alalım. Şuraya sayın. Şöyle yaparız. Sipariş işte yeni bir online, yani bunu değiştirin tabii, yeni bir online sipariş derken siparişinizi aldı, işlemlere başlıyoruz falan. Siparişinizi aldık. En kısa zamanda ulaştıracağız diyelim. Tamam. Neyse işte. Bunu da kaydettik. Bunları dolduracaksınız arkadaşlar. Doldurursanız yani ne olur, dediğim gibi siparişle ilgili bilgi vermek istediğinizde işte kabul edilmiş sipariş, isteniyor sipariş, hazır bilmem ne falan, tamamlandı. Yani mesela ne olur, siparişiniz yola çıktığında bu e-postayı gönderirsiniz. SMS gönderemediğimiz için tamamlandı siparişi olarak gönderebilirsiniz. Geldik stillere. Çok da uzatmayalım. Stilleri devre dışı düğmelerin ödeme alanları bilmem ne demiş. Resim yer etkinleştir. Liste görünümü, yani sipariş listesinin böyle liste şeklinde olsun. Tamam. Burada herhangi bir şey yok. Etiketleri göster. Gıda görüntüsü açılır penceresi. İnsanın yemek görselini tamamı görüntülemeci yemek görselini tıklamasını istiyorsanız bunu etkinleştirin. Tamam. Etkinleştirdik. Başka bunu kaydettik. Vergilere bakalım. Sonuçta bir işletmeyiz. İşletmemizin de vergisi var tabii ki. Vergileri de etkinleştirelim. Satın alımlarda vergini etkinleştirmek için bunu işaretleyeyim. Vergi adı KDV. Vergi oranımız 18. KDV dahil. Mağazada gıda ürünlerinin sergileniyor. KDV dahil. İşte tahsil edici vergi ürünün, işte vergi dahil. Evet, vergi dahil. KDV'li girilmiş fiyat. Evet. KDV'li girilmiş fiyat yazacağız oraya. Ondan sonra faturalama alanlarını etkinleştir. Bunu ben kaldırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi, yoksa orada bir sürü form çıkacak. Onları dolduracak. Aynı WooCommerce'de, e-ticarette nasıl faturalandırma için yazıyoruz ya, bir sürü kıldı tüydü. Gerek yok ona. Onu kaydettim. Gizliliğe bakalım. Ödeme durumu işlemleri. Bu kullanıcı
anonimleştirmeyi veya bir siteden kaldığını talep ettiğinde müşteriyle ilişkili ödemeler üzerinde duruma göre gerçekleşecek eylemler bunlardır demiş. Beklemede ödemeler eylem yok. Ödendi ödemeler anonimleştir. Bilmem ne demiş. Tamam. Burada da herhangi bir şey yapmadık. Hata eklama modu varmış. Kaldırma bedelini kaldırma bilmem ne cartçı. Tamam. Yani ayarları bu şekilde yaptık. Başka da bir şey yok. Ayarlara tekrar başa bir gelelim. Tamam. Yapılacak bir şey var mı? Yok. Ayarlar kısmını bitirdik arkadaşlar. Ayarlar kısmı bitti. Şimdi ne yapalım? Bir pizza işte bir tane menü ekleyelim. Bir tane işte baharat işte tatlı kısmı bir de içecek kısmı yapalım. Tabii onları göstermemiz için de sayfamızda şuraya şu menü kısmına da buraya bir şey yapmamız lazım ki sipariş vermeleri oradan yani girip siparişlerini oluştursunlar. Buraları tabii görsellerini falan böyle işte fiyatları Türkçeleştirmelerini yapın arkadaşlar. Güzel olur. Yani görseli olsun. Sayfanın bir görseli olsun. Albenisi olsun. Geçtik. Şimdi geldik. Önce sayfamızı menü nerede? Evet. Menüye bir tane şey ekleyeceğiz şimdi. Giriş yapın. Şu giriş yapını bir ekleyelim zaten. Giriş yap olsun. Sipariş ver. Bakın sipariş veren kısmını da aldım. Şöyle. Şey de yapmamız lazım aslında. Değil mi? Kayıt ol butonu da yapmamız lazım. Tamam. Onu kaydedelim bir ilk önce. Menü geldi mi menüye? Tamam, sipariş verin. Bakalım. Bakın herhangi bir şey yok şu an. Eklemediğimiz için bir şey çıkmıyor. Geldik. Şimdi Restopress tamam. Yemek ürünleri. Yemek ürünlerimize başlayalım arkadaşlar. Yeni ekle diyorum. Önce kategorimizi oluşturalım ama tabii ki. Önce bir kategori oluşturalım. Ne var? Pizza. Pizzamız var. Pizza. Tamam. Ondan sonra ne var? Tatlılar. Dedik. Kategori bunlar arkadaşlar. İçecekler. Başka. Neyse artık size göre siz ona göre yaparsınız. Eklentileri de ürün eklediğimde de yapabilirim aslında. Burada da yapabilirim arkadaşlar. İstiyorsanız buradan yapayım. Eklentiler. Şimdi eklentilere geldik. Ne olacak? Pizzaya eklenti olarak baharat işte sos mesela sos diyelim buna. Soslar diyelim. Bakın şimdi. Eklenti, ana eklenti soslar. Şimdi bu eklentinin altında sos çeşitlerini yapmamız lazım. O yüzden soslar kısmını seçiyorsunuz bakın. Eklenti soslar bölümü. Buraya yazalım şimdi. Acılı sos dedim. Ekledim. Şimdi bir kere kaydedin arkadaşlar. Bir kere kaydettikten sonra bakın burada normalde fiyat kısmını görmüyordum. Fiyatı ne? Burada da aslında bir sıkıntı var. Yani eklentide bu da herhalde yeni güncellemelerle gidecek diye düşünüyorum. Acılı sos. Ondan sonra tatlı sos. Atıyorum kafadan. Tatlı sos dedik. Onu da eklesin. Şimdi birazdan şu şeyleri ekleyeyim. Şunları da anlatacağım. Bakın bunlar ne işe yarıyor diye. İçecekler diye bir ana eklenti yapacağım. Bakın şimdi bu sefer çıkıyorum soslardan hiçbiri diye seçiyorum. Ana içecekler diye eklenti kısmı oluşturdum. Şimdi bunun altında da mesela ayran ekle. Bakın zaten altında olduğunda şöyle bir çizik göreceksiniz. Görüyor musun? Bu ayran içecekler kısmına bağlıdır. Onu anlarsınız yani. Ayran dedik. Su dedik. Gene içecekler kısmında. İşte kola diyeyim. Gene içecekler kısmında. Onun haricinde başka ne ekleyebiliriz? Şöyle diyelim. Bir tane şöyle bir şey yapacağım. Çatal, bıçak seti diye böyle bir tane ana. İçeceklerde değil tabii ki hiçbirinde. Şöyle seçeyim. Çatal, bıçak seti. Şimdi
Burada fiyat, bakın fiyat diyor. Fiyat ve tipini gösteriyor. Şimdi bunları nasıl düzelteceğiz, değil mi? Şöyle bir çatal bıçak setine geldim. Bakın ebeveynlikten hiçbir açıklama. Buraya bir açıklama yazabilirsiniz. İşte siparişinizle birlikte çatal, işte bıçak, plastik, tabii bunlar. Plastik, çatal, bıçak ve ıslak mendil gönderiyoruz diye bir açıklama yaptım. Gönderiyorum dedim. Birden çok öner, tek ürün. Bunu tabii ki tek. Böyle seçiyorum. Tek ürün. Neden tek diye onu da siparişlerde göreceğiz zaten. Geldik şimdi tekrar kategorilere. Şimdi içeceklere gelelim. İçecekler. İçecekler, bakın içeceklerde de arkadaşlar multiple, yani birden çok seçeneği var. Şimdi içeceklere normalde, şimdi siparişinizde verdiğinizde diyelim ki bu bir menü şeklinde bir sipariş olsun. İşte bir kola, bir yani pardon, bir içecek, bir pizza, bir tatlı şeklinde diye düşünün mesela. Burada mesela tek ürün olarak seçerseniz arkadaşlar bir tane seçmek zorunda. Yani içeceklerde ya ayran seçecek, ya kola seçecek, ya da şeklinde işte su seçecek gibi düşünün. Yani bir seçecek, bir tane, bir içecek yani. Bu yüzden tek ürün olarak işaretliyorum bunu. Yani hem kolayı seç, hem ayranı seç olmasın. Onu engellemek için tek ürün olarak seçin. Onu tekli yaptık. Şimdi burada fiyatları da verebiliyorsunuz ama yani bu sipariş verirken orada ben eklerken nedense olmuyor. Enteresan. Orada bir hata olabilir ama çok da önemli değil. Onu siparişi yemek sepetini, yani şeyi oluştururken biz gene fiyatlandırabiliyoruz. Fiyata mesela ayrana 10 lira dedim. Güncelle. Tamam. Mesela 10. Kolaya 15 diyeceğim. Suya da 5 lira diyeceğim. 15. Ondan sonra suda 5 lira olsun. Vay be, 50 kuruş aldığımızı biliriz. Tamamdır. 5 lira dedik. Şimdi soslarda da bakın aynı şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani ikisini bir arada hem bundan göndermek istiyorsanız, yani iki seçeneğinde ikisi de seçilebilmesini istiyorsanız multiple, yani bu seçili kalması lazım. Ama bir tane seçmek olmasını istiyorsanız bunu ne yapacaksınız? Single, bakın tekli olarak düzelteceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Tek ürün dedik. Bitti. Bu şekilde. Kategorilere geldim gene. Bunlara da istiyorsanız fiyat yazabilirsiniz. İsterseniz hani ücretsiz olarak da sos verebilirsiniz. Mesela ücretsiz, genellikle ücretsiz olur zaten. Bunlara fiyat yazmanıza gerek yok. Ama yazabilirsiniz de. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi eklentilerimizi yaptık. Geldik, kategorilerimizi yaptık, değil mi? Yaptık. Evet. Şimdi yeni ekle diyelim. Pizza diyelim. Bir pizzamız var. Mesela pizzamıza gelelim, şöyle bir pizza seçelim. Geldik. Margarita pizza. Bunu bir kopyalayalım. Pizza. Pizzamızın üstüne ismi Margarita pizza. Özellikleri neymiş? Pizzamızın taze hamur demiş. Zengin lezzet, İtalyan farkı. Hepsi aynı mı bunlarda ya? Evet. Geçtik. Şuraya yazalım. Tamam. İçerik, yani pizzanın içeriğiyle ilgili bilgi. Karışık pizza mı? Sebze olmayan demiş. Margarita'da var mı? Neyse ya, burada karışık ya da sebze karışık olsun. Şimdi pizzanın normal boy fiyatı 85 lira arkadaşlar. Dedim. 80. Değişken fiyatlandırma. Neden değil? Yani yiyeceğin birden fazla seçeneği varsa ve farklı seçenekler için fiyat belirtmek istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Neden normal dedim? Normal boy
85 lira dedim. Orta boyunu 95 lira yapacağız. Büyük boyunu da mesela 105 lira yapacağız. Böyle bir seçeneğimiz var. Durumumuz var. Ne yapıyorsunuz? Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Fiyat etiketi 85 lira. 85 liradan başlıyor. Şimdi buraya yazıyoruz. Normal boy pizza. Fiyatı da 85 lira. 85 liradan başlıyor yani. Yeni ekle diyorum. Buraya orta boy pizza diyorum. 95 lira diyeceğim. Bir tane de büyük boy diyorum. Büyük boy pizza. Buna da 105 lira. Bu şekilde. Karışık pizzamız, karışık bir pizza. Sebze olmuyor. Bunlarda da yani bir uyarı gibi bir şey oluyor herhalde. Resminde uyarı oluyordu değil mi? Öyle bir şey oluyor çünkü. Aynen. Bunu yaptık. Kategori kısmına geldim. Yani kategori kısmına geldim. Ne bu? Pizza. Tabii ki. Bunu da yaptık. Eklentilere geldik şimdi. Bu pizza ile birlikte ne vereceğiz? Yani seçeneğimiz ne olacak önce? Ona bakacağız. Şimdi eklenti seçeneği oluşturduk ya arkadaşlar. Çatal bıçak setini veriyoruz zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu ekledik. Başka? Bunu pardon şöyle zaten şeyi yok bunun. Etkinliği yani altında bir herhangi bir şey yok. Kaldı. Yeni ekle diyorum. İçecekler. Mesela. Ekle. Bakın. Burada hepsini etkinleştir diyorum. Etkinleştirdim. Bunun zorunlu olmasını istiyorsanız yani pizza siparişini verdi artı içecek de sipariş versin demesini belki de istemeyebilir. Evinde içeceği var. Yalnızca pizza istiyor. Zorunlu olması gerek yok arkadaşlar. Seçmiyoruz tabii ki. Maksimum seçim demiş. Yani bir tane iki tane diye bir tane zaten onu boş bırakıyorsunuz. Bunu da yaptık. Yeni ekle diyorum. Ne dedim? Soslar arkadaşlar. Ekle diyoruz. Bakın. Bunu da etkinleştirdim. Bunu da ne diyorum? Şey yapalım. Bunu da mecbur kılalım. Hatta. Mecbur kılıyorum. Para da almıyorum. Varsayılan olarak da bu pizza ile birlikte acılı sos gönderiyorum ben. Bakın varsayılan acılı sos seçili gelecek karşı tarafa sipariş verdiği zaman. Öyle diyeyim. Bunu isteğe bıraktık çünkü. Tamam bu kadar. Resim de ekleyeceğiz tabii ki. İlk önce şunu bir kaydedelim. Tamam. Şimdi bir de margarita pizza için bir resim alalım. Hatta pizza resimlerimiz, margarita pizzamız şuymuş. Şunu da bir ekleyelim hatta. Tamam. Şöyle. Bunu da ekledim resme. Bu şekilde bunu da kaydettim, şimdi güncelleyelim. Şimdi gidelim sayfaya, bir sipariş şeyine bir bakalım arkadaşlar. Şu sayfayı bir yenileyelim. Bakın eklediğimiz pizza geldi burada. Şöyle bakalım resmen. Oo, domatesli falan işte. Taze hamur zengin bilmem ne carçur. Bakın 85 liradan 105 liraya kadar gidiyor diyor. Ekle diyorum. İki seçeneğimiz vardı biliyorsunuz. Teslimat ve teslim alma. Teslimatta işte şu an saat işte 14.50, en yakın yani en erken 15.30'da yani 3.30'da teslim edebiliriz diyoruz. Öyle bir taahhütte bulunuyoruz. Ya da şöyle bir şey var. Müşteri burada diyor ki ben 15.30'da 3.30'da evde değilim ama ben 7'de evde olacağım. 7'de gelsin. Bu şekilde de seçebilir, bakın. Bu da güzel bir şey. Belki işte olabilir, yolda olabilir. Yani onu da seçtirebilirsiniz. Teslim almada da bakın yine aynı şekilde saatler çıkıyor. Bu sefer de gidiyorsunuz, iş yerinden alıyorsunuz. Teslimat istiyorum. Güncelle diyorum. Şimdi ben büyük boy normal boy pizza ile doymam kardeşim. Büyük boy pizza aldım. Fiyatımız oldu, bakın sepete ekle diyor, 105 lira. İçecekler. İçeceklerde bakın fiyat yazmıştık ya. Gördünüz mü? Bu işte ufak bir hata. Hata olarak geliyor. Bunları düzelteceğiz ama bak düzelecek tabii bunlar. Ayran, kola ya da su. Bakın acılı sos ya da tatlı sos. Bu şekilde. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Bu hatayı göstermek için yaptım arkadaşlar.
Bakın soslarda gerekli dedim. Buradan seçmesi lazım işte. Acılı sos ya da tatlı sos diye. Şimdi normalde ne vardı? Bakın çatal bıçak seti. Burada bu şekilde çatal bıçak seti zaten. Seçilecek seçim yok yani zaten. Bunu bir kapatalım. Geldik tekrar düzenleme kısmına. Şimdi kategori genel sekmesi eklentilere bir daha geldim. Bakın arkadaşlar sıfırlan. Yani böyle bir tablo açıldı şu an. Kaydettikten sonra arkadaşlar bunu yayınla dedikten sonra tekrar eklentilere gelmeniz lazım. O fiyatları almıyor. Burada yeni bir fiyat oluşturmamız lazım şimdi arkadaşlar. O da nasıl? Ayrana kaç para demiştik? 10. Bunların hepsini işte normal boy, orta boy 10, mesela 10, yine kolaya 15. Bu ufak bir hata ama çok da önemli değil. Zaten bunları her seferinde değil. Yani işte oluşturacağınız yemek sepeti, yani yemekle ilgili onlarda eklemek istediğiniz bir şey varsa eklersiniz bu şekilde. Bir kere yapacağınız iş. Gerekli değil dedik. 5 lira dedik, tamam. Şimdi soslara geldik bakın. Soslarda da bu şekilde. Bu zaten ücretsiz. Acılı sos. Bunları varsayılan yapıyorum. Ha, tatlı sos değil. Acılı sosu varsayılan olarak zaten gönderiyoruz. O seçili gelecek. Dedik. Tekrar güncelle diyorum arkadaşlar şimdi. Evet, güncellendi. Gidelim. Şunu da kapatayım ya. Şunu da bir güncelleyelim. Bir ön belleği temizleyelim. Ekle diyelim. Bakın. Normal boy pizza 85 lira. Sepete ekle 85 lira. Ben yanında bir tane ayran alacağım. Etti 95 lira. Bakın varsayılan olarak acılı sos zaten gönderiyoruz ve bedelsiz arkadaşlar. Bu seçili geliyor. Ben acılı sos istemiyorum, tatlı sos istiyorum diye seçenek olduğu zaman, yani var. Bunu seçiyorum ben. Acılı sos göndermeyin bana. Onun yerine tatlı sos gönderin arkadaşlar. Değil mi? Bunu seçin. İkisini seçmiyorum bakın. Neden ikisini seçemiyorum? Çünkü ne yaptık? Eklentilerde single yaptık. Yani tekli yaptık. Multi yapmadık arkadaşlar. Böyle bir şey. Onu demek, yani göstereyim. İçeceklerde de aynı bakın. Yalnızca birini seçebiliyoruz. Kolaya geçtiğim zaman 100 lira. Ayrana geçtim 95 lira. Pizza kaç paraydı? 85 lira. Hatta büyük boy istiyorum ben. 105 lira. Yanında da su. 110 lira oldu. Buna zaten para almıyorum. Buraya da mesela yanında bir şey, yani bir yazı yazabilirsiniz. Ne bileyim. Ne ekler, ne olur, ne eder bilemiyorum. Çok pişmiş, az pişmiş, bilmem ne filan işte. Bir tane mi? 2 tane istiyorum. 220 lira olsun. 3 tane olsun. 5 tane olsun. 4 tane, 5 tane olsun. 550 lira. Tamam. Sepete ekle diyorum. Ekledim sepete. Bakın şöyle güzel bir şey çıktı. Başarılı diyor. 5 tane margarita pizza, büyük boy pizza. Bir tane su. Bir tane acılı sos. Gördüğünüz gibi. Tutar. KDV'si 550 lira. Mesela. Ha, o notlara mesela şey ekleyebiliriz. 5 kişilik olacak diye mesela 5 tane su miktar. Hatta onu, evet, onun miktarda da yapabiliriz aslında arkadaşlar şöyle. Burada miktarda yapabilir miyiz? Ona bir bakayım. Miktar seçimi. Evet, buraya miktar koyarsak en fazla, ama yok. Onu belirtilmesi lazım tabii ki. Menülerde aynen belirtmek lazım onu. Yok. Değiştirmedik. Şimdi pizzamızı ekledik. Siparişimizi vereceğiz. Ödeme sayfasına gidelim. Şimdi ödeme sayfasında da gördüğünüz gibi bakın, tabii ki giriş ve kayıt, bunları doldurmak lazım zaten. İsim, ad, soyad, e-posta, telefon numarası. Sipariş detayları, işte adres bilgilerini falan buradan verebilir. Bakın nakit ödeme yöntemi nakit ödeme. Kart ödemesi ise bakın, kart ödemesi yapacağım diye bir ibare, yani ikaz gibi bir şey. O yüzden de post yazınızı alabilirsiniz yanınıza, götürebilirsiniz. Nakit ödeme istiyorum. Yoksa kart ödemesi seçtiğinizde bir post, sanal post çıkmayacak arkadaşlar. Kart ödemesi dedim. Teslimat, teslim alma. Bakın teslim alma, gidip iş yerinden alacaksınız. Teslim almayı seçtiğinizde bakın adres bilgileri falan yok yani. Herhangi bir şey yok. Yalnızca işte telefon numarası, ad, soyad, bilmem ne falan var.
Teslimatta tabii ki otomatikman adres bilgileri falan lazım. Saatimi seçeceğim. Tabii bunları doldurmanız lazım. Doldurduktan sonra şöyle tamam. Telefon numaramı yazdım. Bunları da doldurdum. Şöyle tamam. Kart ödemesi istiyorum. Sipariş tamamla. 15.30 demiş. Siparişi tamamla. Siparişiniz onayı bakın. Bildirim geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Site yöneticisinden şu an bildirim geldi. Bakın. Güzel yapmışlar bunu. Yani onun üstüne bastığınız zaman direkt siparişle ilgili sayfaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gayet güzel, başarılı olmuş yani. Yani toplam bedel fiyatları o bu falan görüyorsunuz. Gayet iyi. E-postaya da hatta bir e-postaya da bir bakayım. Arkadaşlar ben resimde şeyde çıkmamış olabilir belki o ikaz. Evet. Neyse onu bir daha yaparız olmazsa. İşte böyle bir bilgi geliyor. Siparişiniz alındı. Bakın müşteriye tabii ki bu böyle bilgi veriliyor. Ayrıyeten de e-posta gidiyor tabii ki. Şimdi e-postaya da bir bakacağım da. Bir bakalım da. Bakalım. E-postamıza bakalım. Şöyle şunu da getirelim hatta şöyle. Sipariş onayı hakkında. Siparişiniz alındı. Adres de aynıydı çünkü arkadaşlar biliyorsunuz. Siparişinizi aldık. Müşteriye giden bu. Bunlar tabii çıkmamış. Neden çıkmamış? Ödeme yöntemi falan diye. Orada belki eksiklik olabilir. Öyle yapıştırmıştık gerçi de. Şimdi bir tane pizza oluşturduk arkadaşlar. Bir tane de tatlı oluşturalım. Hem de böylece ben şimdi hatta kendimi şöyle sol tarafa doğru alayım. Bu şekilde kalsın. Bir tane de tatlı oluşturalım. Hem de bildiri nasıl geliyor ona bir bakarız. Onu da görmüş oluruz. Ne yapıyoruz? Yeni ekle diyoruz tabii ki arkadaşlar. Bir tane daha şuraya bastık. Yemek ürünlerine yeni ekle. Hemen bir tatlı oluşturalım. Neymiş? Çikolatalı fondü. Bunu aldık. Kopyalayalım şuraya. Yapıştırdık. İçeriğini de alalım. Onu da kopyaladık. Buraya içeriği de girdik. Sebze olmayan karışık. Sebze olmayan diyelim. Buna da 55 lira diyelim. Bunun herhangi bir tabii ki şeyi olmayacak arkadaşlar. Farklı şeyleri yok. Tek standart. Kategorisi de tatlılar. Eklentisi de olmayacak. Hatta eklentiye şey ekleyebiliriz. Çatal bıçak seti diyelim. Eklesin. Tamam. Başka bir şey. Bir resmini ekleyelim tabii ki. Resmi de şu resmi alacağım. Bunu eklemiştim. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Yayınla diyoruz. Bir bakalım. Sipariş listemize gelmiş mi? Sipariş verin tamam. Bu şekilde sebze olmayanlarda böyle bir resmin önünde şey var. Üstünde arkadaşlar bir nokta çıkıyor. Aslında buna bir ufak hani üstüne geldiği zaman bir yazı çıkması güzel olurdu. Yani tip mi diyorlar buna info gibi işte bilgi şeklinde. Ama yok o da herhalde sonraki güncellemelerde olacak. Çünkü geliştiricinin sayfasında da yazıyor arkadaşlar böyle daha yeni şeyler de ekleneceğini söylüyor. Neyse tatlıyı da ekledik. Şimdi biz kaç paranın altında mesela 100 liranın altında mıydı? Altındaydı herhalde. Bir şunu deneyelim. Ekle diyorum. Teslimat diyorum gene. Çatal bıçak setiyle işte ürünü gönderiyorlar. Tamam sepete ekle diyeceğim. Başarılı çikolatalı fönlü sepete eklendi. 55 lira. Ödeme diyorum bakalım ikaz verecek mi bize? Evet. En az 100 lira karşılığında sipariş kabul ediyoruz. 55 iki tane yapalım o zaman bunu. Düzenle. 2 diyorum. 110 oldu. Şimdi 93 lira artı KDV. 110 lira yani. Gene diyorum ödeme. Bakın. Burada şu fiyatı baz alıyor arkadaşlar. KDV'siz fiyatı baz alıyor. Onu söyleyeyim. O zaman ne yapacağız? Bir tane daha ekleyeceğiz artık. 3 diyeceğim. Sepeti güncelle. 165 lira. Yani KDV'siz fiyatı 139 lira. 165 lira geldi. Ödeme diyorum. Ödeme sayfasına geldik. Ödeme sayfasında arkadaşlar işte şunları yine zaten sabit. Daha önce sipariş verdiğimiz için nakit ödeme bilmem ne tamam.
Bunları da hallettik. Siparişi tamamla diyelim, bakalım ikazımız nasıl gelecek. Hatta şöyle şey mi yapsak? Bir tane daha sayfa açalım. Şöyle siteyi görüntüle diyorum. Şöyle. Şurası açık kalsın böyle. Farz-ı misal sayfadayız. Yani öyle düşünün. Siparişi tamamla diyorum. Siparişinizi aldık diyor. İşte müşteri gitti. Bakın şimdi tarayıcıdan yani izin vermiştik ya bildirim için. Bu şekilde gene görüyorsunuz sağ alt tarafta bir uyarı geliyor. Tabii ki kime geliyor arkadaşlar bu? Sitenin sahibine, yani admine geliyor. İş yerinin sahibine geliyor arkadaşlar. Sayfası açık olacak ki siparişleri takip etsin tabii ki. Onun üstüne bas dedi, direkt gene siparişin olduğu sayfaya gidecekti. Şimdi siparişi tamamladık. Siparişimiz, bunların e-postaları da geldi. Bu şekilde bilgi de geldi. Şimdi gidelim. Bunu zaten hallettik. Şu yemek ürünlerine bakalım. Tamam, bakın 2 çeşit bu şekilde. Şimdi geldik RestroPress teknesine. 2 tane sipariş var. 2 tane sipariş oluşturmuştuk. Bakın bu şekilde. Son siparişimiz bu arkadaşlar. Müşterilere bir bakalım. İşte bir tane müşterimiz var. O da benim. İşte bakın toplam alışveriş fiyatı, ne kadarlık ürün almış. İndirim kodu yok zaten. Raporlara bakalım. Raporlarda şu an tabii ki bir şey göstermiyor herhalde. 1 demiş. Son 30 gün kazanç. Rapor tipi neymiş göster. Bir bakalım şuna. 1 diyor. Kategoriye kazançlar göster diyorum. Bu şekilde bakın. Güzel, yani basit diyorum ama buradan da hangi kategoriden daha fazla satış yaptığınızı, para kazandığınızı gösteriyor. Güzel bence. Neyse, siparişlere bir gelelim. Geldik. İşte ödeme durumu işleniyor diyor. Ne demiş? Beklemede nakit ödeme ve kart ödemesi. Burada ödeme türünü de gösteriyor bakın. Telefonla arayıp belki siparişinde bir düzeltme yaparsa da arkadaşlar, aslında işte siparişin üstüne bakın. Şöyle burada zaten bakın. Örnek adres var. Teslimat, hizmet türü teslimat, servis süresi 9 demiş. Bilmem ne. Ondan sonra 10.43 sipariş güncellemesi. Toplam fiyat. Evet, bunlar yazıyor. Başka ne yazıyor? Başka ne var? Başka bir şey. Ödeme bilgisi. Nakit ödeme. Evet. Ödeme işlemi geçtikten sonra ödeme notu yok. Yani şeyi de güzel. Siparişte de gerekli bilgiler var arkadaşlar baktığınız zaman. Burada da mesela bakın, beklemede kabul edilmiş. Siparişi kaydet. Kabul edilmiş dedik. Siparişe başladık. Farz misal. Hatta size göstermiştim ya, bu e-postalarda da mesela bunları yaptığınız zaman otomatikman e-postalar da gider. Doldurursanız e-postaları. Burada mesela işte işleniyor, hazır, işte tamamlandı. Bu şekilde de seçerseniz, siparişi kaydet dediğinizde bunların e-postaları müşteriye gider arkadaşlar. SMS gönderemiyoruz tabii ki. Bakın, ödendi ve tamamlandı. Bitti. Şu göze bir bakalım. Neymiş? Bu çalışmıyor herhalde arkadaşlar. Ben buna baktım çünkü bu bir türlü açılmadı. Ya ufak tefek dediğim gibi güncellemelerle düzeltilecek şeyler var. Ha, aksatır mı? Aksatmaz. Ben aksatacağını düşünmüyorum bu şeylerin. Böyle bir şekilde çalışıyor. Güzel. Yani başka eklenti hakkında gördüğüm kadarıyla, işte incelediğim kadarıyla bunlar var. Kullanılır mı? Kullanılır. Neden olmasın? Denenebilir en azından. Bu şekilde bir sipariş verme sisteminiz olabilir. Sayfanızda sipariş alabilirsiniz. Öyle diyeyim size. Evet arkadaşlar, eklenti bu şekilde. Yani ben başarılı buldum. Ücretsiz, bu şekilde güzel de çalışıyor. Yani sırf dediğim gibi pizza olarak da düşünmemek lazım bunu. Pizza salonu olarak düşünmeyin. Farklı böyle işte dediğim gibi sektördeki yerlerde de kullanılabilir. Yani yiyecek içecek sektöründe olabilir. Neden olmasın? Ücretsiz, güzel. Temamız da ücretsiz. Onu da özelleştirdiniz mi böyle güzel bir şey olur. Karşı tarafı da yeter ki ikna edin. Başka bir şey kalmıyor. Onu diyeyim size. İkna da ettikten sonra da sayfayı yaparsınız ve güzel bir gelir sağlarsınız arkadaşlar. İnşallah, umarım tabii ki. Sektör videolarımıza bunu da ekliyorum arkadaşlar. Bu da kenarda, arşivde, cebimizde dursun. Faydalı olur diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Vaktinizi ayırdınız, değerli vaktinizi ayırdınız. Dünyadaki en önemli şeylerden biri de en önce sağlık tabii ki ve ikinci sırada zaman arkadaşlar. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Seyrettiğiniz tabii ki buraya kadar. Eğer abone de değilseniz lütfen arkadaşlar abone olun. Desteğinizi bekliyorum. Tam gaz devam ediyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlar, beğeni de atarsanız, yorum da yazarsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.